Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milletinin üniformalı ve üniformasız halidir. Türk Silahlı Kuvvetleri 2200 yıllık düzenli ve süreklilik geleneği olan bir ordudur. Başka ordulara benzemez. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milletinin eli silah tutan üniformalı halidir. Ve yegane göreviyle genetiği tüm vatanı, insanlarını, rejimini, yerüstü ve yeraltı kaynaklarını korumak ve kollamaktır. Bu, onun en doğal görevi ve hakkıdır. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri, kültürel davranışları ve ideolojisiyle Türk kimliğini yansıtmakta ve Türk olma genetiğini temsil etmektedir. Çünkü Türk milletinin her bireyi genetik olarak askerdir. Her Türk'ün asker olduğunu Türk Silahlı Kuvvetleri Kurtuluş Savaşı'nda erkeği, kadını, kızı, yaşlısı ve genciyle irili ufaklı dost ve düşmana göstermiştir. Evet, 2200 yıllık bir düzen ve güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurucusu 2200 yıl önce Metehan'dır. Bu somut bilgi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi tarihinde de yazılıdır. Günümüzde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devamlılığını sağlayan ve modern Türk tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de içine alan bu süreçte Türk milletinin büyük atası ve başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk hem asker hem de sivil olarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem üniformalı hem de üniformasız halini temsil etmektedir. Bu yüzden dış ve iç düşmanların hedefindedir. 30 Ağustos'ta yapılan mezuniyet töreninde ve töreninden sonra kılıç çatan, çattıran ve geleneksel andı içen, ant içirten, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen ve dedirten ve Türk ruhunu ve duruşunu haykıran 3 kadın teğmenimiz de bu genetiğin temsilcisidir. Çünkü kılıç kuşanmak, kılıç çatmak, düşmana aman vermemek ve milleti kanının son damlasına kadar savunacağına dair and içmek, Türk Silahlı Kuvvetleri töresidir. Bu, Türk geleneğidir. Üç teğmenimiz o gün bu yüce törenin gereğini Atatürk'e ve Türk milletine bağlılık adına yerine getirmiştir. Bu Türk geleneği ve töresine karşı kendine ait hissetmeyenler, geçmişten bugüne Türk düşmanı oldukları için yabancı ülkelerle ve onların stratejileriyle paralel hareket ederek bu üç teğmenimize saldırıya geçmiş, onların şahsında Türk milletini hedef almışlardır. Ancak kazın ayağı öyle değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni genetik olarak Amerika Birleşik Devletleri adına tasfiye etmek isteyen işbirlikçi hainler, bu üç teğmene karşı yaptıkları çılgınlığın altında kalacaklardır. Çünkü yüce Türk milletinin vicdanı ve genetiği bu haksız, ahlaksız ve hukuksuz zorbalığa karşı büyük bir öfke duymakta ve giderek silkelenip tavır almaktadır. Türk milleti, iktidarın ve arkasındaki emperyalist güçlerin kadın teğmenlere karşı bu düşmanca tavırlarından sonra uyanmaya başlamış, bu öfke direnişe dönüşmüştür. Süreç, düşmanlar için tersine dönmüş, korku ve şaşkınlık içinde bir sona doğru ilerlemektedir. Çünkü çılgın Türkler, Türk milletini yok etmek için yapılan bu ahlaksız saldırılara karşı artık somut tavır almakta ve bu duruş, gönüllerden ve sanal ortamlardan çıkarak yakın zamanda eyleme dönüşeceği sinyallerini vermektedir. Bu nedenle 22 Kasım 2024 tarihinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere düzenlenecek Teğmenime Dokunma toplantıları ve yürüyüşleri büyük önem taşımaktadır. Bu duruş, iktidar ve destekçileri için sona gelindiğinin açık bir işaretidir. Bu süreçte Türk milletinin üniformalı hali olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasız bireyler tarafından fiilen desteklenmesi, toplantı ve yürüyüşlerde yoğun katılım sağlanması şarttır. Bu birliktelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk milletinin üniformalı hali olduğu gerçeğini hem Türkiye çapında hem de dünya çapında görünür kılacaktır. Bu nedenle Türk milleti üniformalı ve üniformasız haliyle bu etkinliklerde yer almalı, duruşunu ve kararlılığını sergilemelidir. Bu, milli bir sürecin başlaması
ve başarıya ulaşması açısından kritik önemlidir. Teğmenime dokunma sloganıyla yapılan ve yapılacak tüm etkinlikler bu düşünce etrafında organize edilmeli. Etkinliklere asker ve sivil, emekliler dahil geniş bir katılım sağlanarak Türk milletinin Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktığı dost ve düşmana gösterilmelidir. Haydi yüce Türk milleti, şimdi vakit Türk milleti için sonları yaklaşan iç ve dış düşmanlara karşı harekete geçme vaktidir. Türk olduğunu ve milli iradeni göstermek için şimdi teğmenime dokunma etkinliklerine katılma zamanıdır. Sefa Yürükel. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya